Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sadece 4 motiften, 4 kare motiften çok hoş, çok güzel hem cüzdan olarak kullanabileceğiniz hem telefonunuzu içine koyabileceğiniz, komşuya giderken, pazara giderken kullanabileceğiniz şöyle clutch çantanın bir tık küçüğü bir cüzdan yapımı anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik. Bir günde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben bu modelin motifini daha önce anlatmıştım. Açık yeşil ve koyu yeşil kullanarak yapacağım. İki renkli mozaik motif yapacağız arkadaşlar beraber. Sadece 4 motiften oluşacak. Tığ olarak ise 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, bu sefer sihirli halkayla başlamayacağım arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağım. Şöyle hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Evet, baştaki zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya bir trabzan, 2, aynı yuvaya 3 trabzan daha yaptım. 2 zincir. Tığıma doladım. 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir. Tığıma doladım. Yuvama 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, 4 tane üçlü trabzan yapmış olduk. Sıranın sonundayım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Burada diğer rengimi alıyorum. Evet, bir sıra açık, bir sıra koyu yeşille yapacağım. Evet, açık yeşil ipimi aldım. Şöyle tutuyorum. Bu 3 ilmeği içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 3 trabzan. İki zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Diğerine geçişte zincir çekmiyoruz. Evet. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. Anladınız. O yüzden biraz hızlı yapacağım. 2 zincir aynı yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. 3 trabzan. Evet, 3 trabzan yaptıktan sonra köşeyi yapıyoruz. Bir zincir tığıma doladım. İlk yaptığım zincir var karşımda, tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Burada açık yeşil ipimi bırakıyorum. Koyu yeşil ipimi alttan alıyorum. Bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. Şöyle açık yeşil ipimi de çektiriyorum, sıkılansın. 3 zincir. Evet, 3. sıraya geçmiş oldum. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Hiç zincir çekmeden sıradaki, bakın buradaki zincir çekmeden geçiş yapmıştım. Bu oluşan yuvaya, boşluğa
Bir trabzan yapıyorum. Evet, desenimizi yapacağız. Bir trabzan yaptıktan sonra 2 defa doladım. Altta 3 tane trabzanım var. Ortadakine bu şekilde önden beline dolayarak giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Tığıma doladım. Ben yuvama bir tane normal bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yaptım. Sadece ortadakini alta batarak yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Köşeye geldim. Köşeye 3 trabzan. Köşemiz hep aynı şekilde olacak. 3 trabzan. 2 zincir. Doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın. Burada oluşan boşluğa bir trabzan yapıyorum. İkinciyi yaparken 2 doluyorum. Altta koyu yeşil 3 trabzanım var. Ortadakine bu şekilde beline dolayarak giriyorum. İlmeği alıyorum. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladım. 2 ilmeği içinden geçtim. Yani 2 doladık. 3 defa da çektik. Tığıma doladım. Aynı yuvaya. Yani trabzana değil, alta değil arkadaşlar. Bu yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya, zincir yuvasına 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorum. Evet, köşeler hep aynı. Tığıma doladım. Yine buradaki boşluğa ilkini normal trabzan, ikinciyi 2 doluyoruz. Altta ortadaki koyu yeşil trabzanın beline dolayarak trabzan yapıyorum. 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Üçüncü trabzanda aynı yuvama normal şekilde trabzan yapıyorum. Evet, bu kadar kolay arkadaşlar. Tığıma doladım. Köşeye geçtim. 3 trabzan. Şöyle hızlıca yapayım. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya ilk önce normal şekilde trabzan. İkinci trabzana gelince 2 doluyorum. Altta ortadaki koyu yeşil trabzanıma bu şekilde girip 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Aynı boyutta oluyor gördüğünüz gibi. Sonra aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Köşeye geldim. 3 trabzan. Evet, 3 trabzandan sonra bir zincir çekiyorum. Köşemi yapıyorum. Tığıma doladım. Karşımda ilk yaptığım zincir var. Tepesine batıyorum. İlmeği aldım. Yeşil ipimi bırakıyorum. Koyu yeşilimi. Açık yeşil ipimi alıyorum. Bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıraya geçmiş olduk. Tığıma doladım. Hemen bu yuvaya, zincir yuvasına 2 trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Hiç zincirimi çekmeden bakın burada oluşan boşluğa bir tane trabzan. İkinci trabzana gelince 2 doluyorum. Altta açık yeşil. Ortadaki açık yeşil. Trabzanımı beline dolayarak 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir tane normal trabzan yaptım. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bakın, buraya bir tane normal trabzan. İkinciyi yaparken 2 doluyorum. Altta 3 açık yeşilden ortadakine giriyorum. 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Yuvama bir trabzan daha yapıyorum. Mantık bu arkadaşlar. Tığıma doladım. Köşeye 3 trabzan.
2 zincir, aynı yere 3 trabzan. Tığıma doladım. 2 yuvamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altta da 2 tane yeşil üçlü trabzanlarımız var. İlk önce yuvama bir trabzan yaptım. İkinciyi yaparken 2 doladım. Alttaki açık yeşile girip 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Her rengi kendi rengine batarak yapıyorum. Tığıma doladım. 3. trabzanı yaptıktan sonra sıradaki yuvaya bir trabzan, 2 doladım. Alttaki ortadaki yeşil rengime giriyorum. 3 defa da çektiğim trabzan, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir tane normal trabzan, tığıma doladım. Köşemi yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Evet, tığıma doladım. 2 yuva var. İlkine bir trabzan, 2 doluyorum. Altta açık yeşil ortadaki trabzanımı buluyorum. 3 defa da çektiğim trabzan, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir de normal trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor. Bilirsiniz artık. Sıranın sonuna kadar gelelim. Karıştırırsanız videoyu geriye alabilirsiniz. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk başladığım yuvaya 3 trabzanımı yaptım son olarak. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir sıraya geçişi tekrar gösteriyorum. Tığıma doladım. İlk yaptığım zincir var. Ona batıyorum. Doladım. İlmeği aldım. Bu şekilde bırakıyorum. Açık yeşil ipime, koyu yeşil ipimi alıyorum. Ve bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle çektireyim, kapansın iyice. Tığıma doladım. Hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Hemen bu yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Bu sefer karşında bakın. 1, 2, 3 yuva var. Yine aynı işlemi yapıyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk yuvaya birinci trabzan normal şekilde yapıyorum. İkinciye gelince 2 doluyorum. Alttaki 3 koyu yeşilin ortadakine girip 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 3. trabzanımı da aynı yere normal şekilde yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya trabzan, 2 doladım. Alttaki bakın belli oluyor artık. Bu şekilde giriyorum. 3 defa da çektiğim trabzan, tığıma doladım. Aynı yere normal trabzan. Tığıma doladım. Hiç zincir çekmeden sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir trabzan yaptım. İkinciyi yaparken 2 doluyorum. Alttaki koyu yeşil ortadaki trabzanıma önden beline dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Köşemi yapıyorum. 3 trabzan. Bugün ipim de inat etti. Gelmiyor. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Evet, tığıma doladım. Yine karşımda 3 yuva var. Hemen ilkine bir trabzan. Sonra ikinciyi yaparken 2 doluyorum alttan. Ortadaki yeşil trabzanımı önden beline dolayarak bir trabzan, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Bir tane trabzan, 2 doladım. Bakın zaten önden beline dolamışım artık. Kendisini belli ediyor. Önden beline dolayarak 3 defa da çektiğim trabzan, tığıma doladım. Aynı yuvaya bir normal trabzan. Evet, bu şekilde ilerliyor. Köşelerde hep aynı arkadaşlar.
Evet, sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Kaçıncı sıradayız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. sırayı bitirmek üzereyiz. Sonra köşeme 3 trabzan yaptım. Bir zincir, tığıma doladım. İlk yaptığım zincire batıyorum. İlmeği aldım. Koyu yeşil ipimi bırakıyorum. Alttan açık yeşil ipimi alıyorum. Bu 3 ilmeği içinden geçiyorum. 3 zincir. 6. sıraya geçmiş olduk. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4 yuvam var. Yine aynı şekilde yapıyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk yuvaya 1 trabzan. İkinciyi yaparken 2 doluyorum. Altta açık yeşil 3 trabzan ortadakine girip 3 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir de normal trabzan yapıyorum. Sıradaki yuvaya hiç zincir çekmeden bir trabzan. 2 doladım. Alttaki önden doladığım trabzana önden dolayarak trabzan. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir de normal trabzan yaptım. Evet, bu şekilde ilerliyor. Boyutunu istediğiniz kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış ama ben 7 sıra yapacağım. 6. sıradayız. 7 sıra benim için yeterli. Böyle ilerliyor. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok da pratik, çok da güzel. Evet, köşeye 3 trabzan, 2 zincir, aynı yere 3 trabzan. Böyle. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Artık bilirsiniz arkadaşlar. Sonra bir üst sıraya geçelim. Onu da tamamlayalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi motifimi tamamladım arkadaşlar. 7 sıra olana kadar ördüm. En son bir zincir çektim. İpimi keseceğim ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda 4 tane bu şekilde motif yapacağız. Ama ben şöyle ikincisini göstereyim size. Eklerken ipimi hiç kesmeyeceğim arkadaşlar. Direkt bu şekilde ekleyerek ilerleyeceğim. Sonra etrafında bir sıra trabzan gideceğim. O yüzden dediğim gibi ikinci parçayı yaparken ipinizi koparmayın. Evet. Şimdi eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Burada bir zincir çekmiştim ama şimdi söküyorum. En son karşıya sabitledim çakma sık iğne ile ipimi genişlettim. Şöyle diğer parçamı alıyorum. Bu ilmeğimi tığıma geçirdim. Nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Burada karşı köşede bakın zincir var. Zincirin bu şekilde bu ipimi de aşağıya alacağım. Sol taraftaki zincir yuvasına 2 zincir var. Sol taraftakine batıyorum. Buradan da burada çakma sık iğneye batmam lazım. Çünkü çakma sık iğneyi zincir olarak kabul ediyorum. Buradan da çakma sık iğneye batıyorum. Alttan ilmeği alıp bu ilmeklerin içinden geçiriyorum. Sağ taraf bakın üst telini alıyorum. Sol taraf burada zincir olduğu için direkt zincire batıyorum. İlmeği alıp bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Sağ taraf buradan ilmeği aldım. Üst ilmeği gördüğünüz gibi sol taraftaki trabzanın üstteki ilmeğini alıyorum. İkisine bir batarsanız çok kaba olur ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Sol taraftaki trabzan üst telini alıyorum. Alttan ilmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Sağ taraf sıradaki trabzana batıyorum bu şekilde. İlmeğin tığımda sol taraf trabzana batıyorum. İpim aşağıda. Alttan ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle bir sağdan tel alıyorum. Bir soldan üstteki teli alıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. İnşallah anlatabildim. Bakın şöyle hem buna hem bu tarafa batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Trabzanlar aynı sayıda olduğu için tam denk gelecektir. Evet, sıradaki trabzanı bakın tek telini alıyorum. Sıradaki trabzanın tek telini alıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Bu şekilde
motiflerimizi birleştirelim. Evet, bakın tam denk geliyor motiflerim. Birleştirme görüntüsü de böyle oluyor arkadaşlar. Böyle sıranın sonu, yani buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın, burada zincirim kaldı. O zincire batıyorum. Sol taraftaki zincirin teline batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Evet, eklemeyi tamamladık arkadaşlar. Görüntüsü bu. Şimdi etrafında ipimizi koparmadan yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bu zincir yuvasına 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Sırada bakın 3 trabzan var. Her birine bir batıyorum. Evet, trabzanların her birine bir batarak ilerleyelim. Köşeye kadar gideceğiz. Başka hiçbir işlem yok. Her birine bir batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, köşeye kadar gelelim. Köşeyi göstereceğim. Evet, zincir yuvasına kadar geldim. Şöyle köşede desen yaparken 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorduk. Şimdi 2 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 trabzan yapıyorum. Evet, köşemi bu şekilde yaptım. Sonra her bir trabzana bir trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, ben diğerini yaptım, yine de bakayım arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamen etrafına gideceğiz. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Köşeye de gelince dediğim gibi 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Buraya gelince de zincir yuvasına 2 trabzan. Bu tam ortaya bir trabzan yapalım buraya batarak. Buradaki zincir yuvasına 2 trabzan, sonra her birine bir batarak devam edelim. Sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim, bakın son olarak yuvaya 2 trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum ki arkaya saklayayım. Şöyle arkadan şuraya aldım. Burada bir zincir çekiyorum, tekrar yukarıya çıkmasın. Şöyle aralardan yürütüp fazlasını keselim arkadaşlar. Evet, birinci parçamızı hazırladık. Diğerini de aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde yapalım. Benimki hazır olduğu için şöyle göstereyim size. Evet, aynı şekilde ikinci parçamızı da yaptık. Evet, ilk parçamı tersi bana bakacak şekilde şöyle yine yerleştirdim. İkinci parçamı aldım. Bunu da bunun üzerine yerleştiriyorum. Şöyle. Etrafında açık yeşille birleştireceğim arkadaşlar. Böyle renk katsın istiyorum. Yeşil ipimi aldım. Açık yeşil ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi biraz uzun bıraktım. Ki daha iyi saklayayım. Hatta biraz daha uzun bırakabiliriz. Şöyle bir zincir. Bu şekilde. İlmeğimi genişlettim. Şimdi iki parça birlikte tutuyorum. Köşeden başlayacağız arkadaşlar. Önce sağ taraftaki, bakın köşede iki zincir var. Bir, ikincinin iç teline batarak birleştireceğim bu sefer. İç teline aldım. Bu taraftaki motifimde bakın köşeden bir, ikinci zincire böyle iç teline şöyle ortadan aşağıya doğru batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şöyle. Evet, şu ipim yukarıda olması lazım. Evet, bu ipim de aşağıda olması lazım. Şu yukarıda dursun.
Şöyle. Evet. Böyle bazen kameradan göremiyorum. Sıradaki trabzan bakın. Alttaki teline batıyorum. Sıradaki trabzan bu şekilde ortadan aşağıya doğru batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Şöyle. Sıradaki trabzan alt teli. Sıradaki trabzan alt teli batıyorum. İlmekleri alıp içinden geçiyorum. Sağ tarafa batıyorum. Sol tarafa batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Burada yaparken dış telini yapmıştık. Şimdi iç telini alarak yapıyoruz. Evet, sağ taraf telini aldım. Sol taraftaki trabzanı bu şekilde telini aldım. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Böyle kamera açısından göremiyorum ya da tutamıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, köşeye kadar gelelim. Köşeyi göstereceğim. Zaten trabzan sayıları aynı olduğu için denk gelecektir. Evet, bu ilmeğimizde nasıl ördüysek o şekilde tutalım arkadaşlar. Çok sıkı da tutmayalım, geniş de tutmayalım. Nasıl ördüysek o şekilde olsun. Evet, köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar yaklaştım. İlmeğimi aldım. Bakın zincir var karşımda 2 tane. İlkine batıyorum alt teline. Bu taraftan da ilkine batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Evet, sıradaki zincire batıyorum. Sağ taraf, sol taraftaki zincire batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Evet, trabzanlara geçtim. Bu şekilde ekleyerek ilerleyelim arkadaşlar. Evet, gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Böyle köşesi de sivri olmadı. Bu şekilde ilerleyelim. Burayı da aynı şekilde yapalım. Ta ki buraya kadar arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, dediğim yere kadar geldim arkadaşlar. Sonra zincirin bir tanesini de ekleyeceğim. Şöyle bakın. Karşımda köşede 2 zincir var. İlkine batıyorum. Şöyle. Sol taraftakinde zincirine batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Burada 2 zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şimdi ağız kısmına sık iğne yapacağız arkadaşlar. Sık iğneyi de yeşil rengimle yapacağım. Şöyle içe saklayacağım. Yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Evet, sık iğne yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu zincir yuvasına 2 tane sık iğne yaptım. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Dilerseniz trabzan da yapabilirsiniz ama sık iğneyi dönerek yaptığım için daha güzel duracaktır diye düşünüyorum ağız kısmı. Evet, her birine bir sık iğne yaparak ilerleyelim. Evet, buraya kadar gelelim, burayı göstereceğim. Evet, köşeye kadar geldim. Şöyle zincir yuvasına 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada şuraya batıyorum arkadaşlar. Şunun içine batalım. Sıkı çekmişim zinciri. Şöyle el verdiği sürece batmaya çalışacağım ya da ince uçlu tığ kullanayım. Evet, ince uçlu tığ aldım. Hem buraya batıyorum hem de alttaki yeşil yuvaya batıyorum. Şunu da saklayayım arkaya. Buraya sık iğnemi yaptım. Ve sıradaki zincir yuvasına sık iğne yapıyorum. 1 2 yine her birine bir batarak ilerliyorum. Evet, görüntü şöyle oldu.
Bu şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna gelelim arkadaşlar. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Sonra buradaki zincir yuvasına 2 sık iğne yaptım. Şimdi karşımdaki bakın bu açık yeşil olan bölüme batıyorum. Bir de ilk yaptığım şöyle bu zincir diyelim, bunun üzerine batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçiyorum. Evet, şöyle bir zincir, bir üst sıraya geçmiş oldum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. Şöyle. Hatta şuraya mı batsam, aynı yere batsam bilemedim. Evet, şöyle. Nasıl güzel durursa o şekilde batın. Bakın buraya batacağım. Geri. Şöyle. Sık iğne yapıyorum. Evet, bir üst sıraya geçişte bu şekilde yaparsınız. Böyle 3 ya da 4 sıra, 5 sıra da olabilir arkadaşlar. Bakarsınız. Böyle sık iğne yapalım. Evet, ikinci sıraya geçtik. Dediğim gibi 3, 4, 5 artık ne kadar isterseniz yapalım. Ben de yapıp döneceğim arkadaşlar. Böyle sık iğne yapalım. Bu ağız kısmı geniş gibi oluyorsa şöyle arada şöyle şu şekilde hem ön teline bakın. Sıradakinin ön teline batıp bu şekilde sık iğne yaparak eksiltme yapabilirsiniz. Ağız kısmı geniş oluyorsa. Evet. Böyle ya da daha sık örmeye çalışın. Evet. Dediğim gibi tamamlayıp döneceğim. Evet. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. 4 sıra ördüm. Beraber sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne olacak şekilde ördüm. Dediğim gibi daha fazla da örebilirsiniz. Evet. Sıranın sonunda şöyle şu yuvaya batıyorum. İlmeği alıyorum. Bir de bu sıradaki ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği alıp ilmeklerin içinden geçirdim. Burada ilmeğimi şöyle genişleteyim. Şuradan arkadaşlar bu şekilde çevirip bir sonraki yuvaya giriyorum. İpimi aşağıya çekeceğim ilmeğimi. Burada bir zincir çekeceğim. Saklamak için biraz uzun bırakıp kesiyorum. Evet. Şimdi kordon yapacağız arkadaşlar. Kordon askı yapacağız. Evet, kordon için yeşil ipimi aldım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çektim. İlk yaptığım zincire sık iğne yapıyorum. Böyle elimi biraz geniş tutuyorum. Sık iğne yaptım. Şöyle bu şekilde çeviriyorum bakın. Şöyle dışa doğru çevirip şu ilmeğimi de biraz genişletiyorum. Burada 2 teli alarak bu 2 tele batarak sık iğne yapacağım. Evet, sık iğne yaptım. Şimdi yine bu şekilde çeviriyorum. Buradaki 2 teli alarak sık iğne yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Buradaki 2 tele batarak sık iğne yapıyorum. İki tarafı da aynı olacak arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum bakın. Aslında şuraya batmış oluyoruz. Bakın buna. Şöyle çeviriyorum. Bu 2 tele sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. İlerledikçe kendisini gösteriyor. Sık iğne yapıyorum. Çeviriyorum. Hem sağlam oluyor, hem görünüş itibariyle çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet, çevirdim. Sık iğne yaptım. Çevirdim. Sık iğne yaptım. Çevirdim. Sık iğne yapıyorum. Evet, elimizi biraz geniş tutarsak daha iyi durur. Durmadan ziyade daha iyi batabiliriz. Evet, şöyle. Evet, eminim anladınız arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Bakın iki taraftan da aynı şekilde görünüyor. Şöyle karıştırırsanız mesela böyle elimden düştü. Şöyle tutacağım. Bakıyorum. Şöyle şuraya batmam gerekiyor. O yüzden şöyle çevirip buraya sık iğne yapıyorum. Evet, daha ince uçlu tığ da kullanabilirim. Çünkü batması zor oluyor.
Evet, 30-32 santim olana kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, yeterli boyuta gelene kadar ördüm. Şöyle santim olarak ölçeyim size. Evet, 31,5-32 santim diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeterli diye düşünüyorum. Şöyle son olarak ipimi kestim. Biraz uzun bırakıp kestim. İpimi iğneme geçirdim. Şu son ilmeğin içinden geçiyorum. Dilerseniz arkadaşlar şöyle bu iki ucu birleştirip şöyle bu iç kısma dikebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptığım da var. Onu birazdan size göstereceğim. Ya da şöyle aparatımı alayım. Böyle geçirip tuhafiyelerde satılıyor arkadaşlar. Böyle ismini bilmiyorum ama sabitleme tokası da denilebilir. Evet, önce burayı dikeceğim. İki ucu böyle güzelce birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle iğneyle çirkin görünsün istemiyorum. Dikkatli birleştireceğim. Evet, birleştirip döneceğim arkadaşlar. Bunu zaten geçirdim. Evet, iki ucu sabitledim arkadaşlar. Şu aparatımı buraya getirdim. Şöyle şuradan burayı da dikeceğim. Diktiğim yerde burası. Şöyle. Önce iyice sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle, tam dipte de yapabilirim. Parmağıma batırmadan. Evet, şöyle sarabilirsiniz. Dikebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Dikip döneceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikimi de gayet güzel oldu. Şöyle bu şekilde açıp buraya da sabitleyebilirsiniz ya da şöyle buradaki yuvaya da sabitleyebilirsiniz. Evet, içine astar dikebilirsiniz arkadaşlar, dikmeyebilirsiniz. Ağzına fermuar geçirebilirsiniz sadece, ama dikince daha güzel duruyor. Size daha önceki yaptığımı göstereceğim birazdan. Çok hoş, çok güzel oldu. Evet, bakın buna ben astar geçirdim arkadaşlar. Bakın bunu önce diktim, sonra makineyle bu kısımdan dönerek diktim bu şekilde. Çok hoş, çok güzel. Bakın bu da kanalımda anlatım var arkadaşlar. Böyle daha bir orijinal, daha güzel duruyor. Bunun sapında diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iç kısmına diktim. Bu da gayet güzel oldu. Bu da güzel oldu. İkisi de çok hoş, çok güzel. Şöyle boyut olarak yakınlar. İki taraflı. Harika. Bu da çok hoş. Dediğim gibi dilerseniz içine astar. Şöyle mesela astar dikecekseniz şöyle üzerine tutun, bu şekilde kesersiniz. Bunun boyutunda iki parça keser. Birleştirirsiniz üç tarafını. Sonra fermuarını diktikten sonra bunun içine yerleştirip dikebilirsiniz. Elle de dikebilirsiniz. Size kalmış. Böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Destekleriniz de önemli. Destek mesajı da çok çok bekliyorum yorumlara. Böyle söylediğim şimdi hatırlayamadım onu, ama daha sonra yapmak istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.